12. yüzyılın ortalarında dünya, kendi medeniyet merkezlerinde kendi ritmiyle dönüyordu. Çin'in İpek şehirleri binlerce yıllık bilgelik ve bürokrasiyle yönetiliyor, Bağdat'taki Beytül Hikme'nin mirasçıları yıldızları haritalıyor, Avrupa'nın efendileri ise taştan katedrallerini göğe yükseltmeye çalışıyordu. Ancak bu yerleşik dünyaların çok ötesinde, Asya'nın engin, haşin ve affetmez kalbinde Moğol bozkırları uzanıyordu. Burası, medeniyetin kurallarının değil, doğanın en saf ve acımasız kanunlarının hüküm sürdüğü bir coğrafyaydı. Zaman, takvim yapraklarıyla değil, mevsimlerin döngüsü, göğün rengi ve rüzgarın uğultusuyla ölçülürdü. Toprağın sınırlı sahipliği yerine, göğün sonsuz maviliği insan ruhunu şekillendirirdi. Bu topraklarda kanun, kılıcın keskinliğinde, adalet ise okun yaydan çıktığı andaki isabette gizliydi. Sonsuz gibi görünen otlaklar, hayat veren su kaynakları ve her şeyden önemlisi, bir insanın ve kabilesinin sahip olduğu tek gerçek servet olan onur için göçebe kabileler durmaksızın birbiriyle boğuşuyordu. İşte bu çetin dünyanın tam merkezinde, Onon Nehri'nin kutsal sayılan kıyılarındaki bir Moğol çadırının loş, is ve tezek kokulu atmosferinde yaklaşık 1162 yılında bir çocuk dünyaya gözlerini açtı. Bu sıradan bir doğum değildi. Nesiller boyu anlatılacak bir efsanenin ilk satırıydı. Rivayete göre bu bebek sağ avucunu açtığında içinde gelecekte akıtacağı kan nehirlerini demir bir yumrukla birleştireceği sayısız kabileyi ve kuracağı akıl almaz büyüklükteki imparatorluğu simgeleyen başparmak kemiği büyüklüğünde donmuş bir kan pıhtısı tutuyordu. Bu kimileri için uğursuzluğun, kimileri için ise eşi benzeri görülmemiş bir kudretin işaretiydi. Kabilenin şamanları, göğün hareketlerini ve rüzgarın fısıltılarını yorumlayarak kehaneti ilan ettiler. Bu kan pıhtısı, göğün ebedi tanrısı Tengri'nin bir hediyesi, Bozkır'ın dağınık çocuklarını tek bir sancak altında toplayacak, kurt soyundan gelen büyük bir savaşçının ve liderin, bir kurtarıcının habercisiydi. Babası Yesügey, oğlunun doğumuyla gurur duysa da, ona verdiği isimde bile Bozkır'ın acımasız gerçekliği yatıyordu. Yakın zamanda mağlup edip esir aldığı bir Tatar beyinin anısına ona demirci anlamına gelen Temuçin adını verdi. Bu hem bir zaferin nişanesi hem de düşmanlığın asla unutulmayacağının bir yeminiydi. Zira Yesügey bu topraklarda liderliğin yalnızca soydan gelen bir imtiyaz olmadığını çok iyi biliyordu. Liderlik, kılıcın keskinliği, iradenin bükülmezliği, cömertliğin büyüklüğü ve en önemlisi doğru zamanda, doğru anda edinme ve sadık dostlar biriktirme becerisiyle her gün, her an yeniden kazanılması gereken bir onurdu. Bölüm 2. İhanet ateşinde dövülen çelik irade. Temuçin'in çocukluğu, Bozkır'ın en acımasız kanunlarıyla yoğrulmuş bir trajediyle başladı ve bu trajediler, onun karakterini ateşle dövülen bir kılıç gibi hem sertleştirdi hem de şekillendirdi. Henüz 9 yaşındayken babası Yesügey, oğlu için gelecekte güçlü bir müttefik edineceğini düşündüğü Ongirat kabilesinden Börte isimli bir kızı başlık parasıyla nişanladı. Oğlu Temuçin'i yetişkinliğe adım atana dek geleneklere göre gelinin kabilesinde kalması için onlara emanet ederek geri dönüş yoluna koyuldu. Yolda aralarında yıllardır süren bir kan davası olan Tatarlarla karşılaştı. Bozkır geleneği gereği misafire ikramda bulunmak bir kuraldı ve Tatarlar düşmanlıklarını gizleyerek Yesügey'i bir ziyafete davet ettiler. Yesügey, bu daveti geri çevirmenin onursuzluk olacağını bildiğinden kabul etti. Ancak bu ziyafet kalleşçe hazırlanmış bir tuzaktı. Yemeğine katılan zehir yavaş yavaş etkisini gösterdi ve Yesügey bitkin bir halde çadırına ulaştıktan kısa bir süre sonra can verdi. Bu ölüm sadece bir çocuğun babasını kaybetmesi değil, bir kabilenin koruyucu kalkanını, bir ailenin tüm statüsünü ve geleceğini yitirmesi demekti. Lidersiz kalan Kiyat kabilesinin büyük bir kısmı, dul bir kadın olan Höel'in ve onun küçük çocuklarının peşinden gitmeyi bir zayıflık ve geleceği olmayan bir yük olarak görerek onlara sırtını döndü. En acısı ve Temuçin'in ruhuna en derin yarayı açan ise aileyle yakın akraba olan Tayiçuit kabilesinin Yesügey'in mirasına ve halkına konmak için onları acımasızca kaderleriyle baş başa bırakmasıydı. Bir zamanlar Bozkır'ın saygın ailesi olan Höel'in, Temuçin ve kardeşleri bir gecede birer parya, birer sürgün olmuştu.
Annesi Höel'in bu akıl almaz ihanet ve çöküş karşısında yıkılmadı. Bir dişi kartalın yavrularını koruması gibi 5 çocuğuyla birlikte hayata tutundu. Uçsuz bucaksız otlaklarda bir başlarına yoksulluk, açlık ve her an bir düşman saldırısı ya da bir vahşi hayvan tehlikesiyle iç içe sefil bir hayata sürüklendiler. Bu yıllar Temuçin'in ruhuna ve zihnine silinmez bir damga vurdu. Annesinden hangi yabani meyvelerin, hangi bitki köklerinin yenilebilir olduğunu öğrendi. Kardeşleriyle birlikte küçük kemirgenleri avlayarak, nehirde balık tutarak hayata tutundular. İhanetin zehirli tadını, sadakatin paha biçilmez değerini, açlığın kemikleri sızlatan acısını ve hayatta kalmanın en temel yasa olduğunu en acı şekilde tecrübe etti. Yediği her lokma, sığındığı her gölge, zihninde bir derse, kalbinde ise geleceğe dair bir yemine dönüştü. Bu karanlık dönemde yaşanan bir olay, onun gelecekteki liderlik anlayışının ilk ve en net sinyalini verdi. Avladıkları kıt bir yiyeceği, muhtemelen bir balığı veya bir dağ sıçanını paylaşma konusunda çıkan bir anlaşmazlık yüzünden kendisinden büyük olan üvey kardeşi Bekter'i, kardeşi Kasar'ın da yardımıyla soğukkanlılıkla bir okla öldürdü. Bu acımasız eylem, annesi Höel'in tarafından öfkeyle karşılansa da Temuçin'in zihnindeki dünya görüşünü ortaya koyuyordu. Hayatta kalma mücadelesinde ve otoritenin tesisinde en temel kurallar kardeşlik bağından bile önce gelirdi. Liderliği ve kaynakların kontrolünü asla kimseyle paylaşmayacağının kanıtıydı bu. Genç Temuçin, bu karanlık yıllarda düşmanlarından bir tilki gibi saklanmayı, bir kurdun sabrıyla avlanmayı ve en önemlisi ne olursa olsun asla pes etmemeyi öğrendi. Bu tecrübeler, onun gelecekteki karakterini erimiş çelikle dövecek, merhametsiz ama sarsılmaz bir irade yaratacaktı. Bölüm 3. Hanlığa giden çetin yol. Gençlik yılları, dağınık ve birbiriyle sürekli savaş halindeki Moğol kabileleri arasındaki acımasız güç mücadelelerinin gölgesinde geçti. Bu karmaşa içinde Temuçin, doğuştan gelen karizması, sarsılmaz iradesi ve herkesten farklı düşünen stratejik zekasıyla yavaş yavaş karanlığın içinden sıyrılmaya başladı. Hayatta kalma mücadelesinden liderlik mücadelesine geçişindeki ilk ve en zekice adımı, babasının kan kardeşi andası olan, o dönemin Bozkır'daki en güçlü lideri, Kereyit hükümdarı Tuğrul Han'ın himayesine sığınmak oldu. Yanında karısı Börte'nin çeyizi olan değerli bir samur kürküyle Tuğrul Han'ın huzuruna çıktı ve babam Yesügey'in seninle kurduğu kan kardeşliğini yeniden canlandırmaya geldim diyerek bu değerli kürkü hediye etti. Bu hamle ona yalnızca güçlü bir koruma kalkanı sağlamakla kalmadı, aynı zamanda kaybettiği itibarını ve gücünü yeniden inşa etmek için eşsiz bir siyasi ve askeri platform sundu. Bu dönemde kendisi gibi yetenekli, hırslı ve sadık savaşçıları bir mıknatıs gibi etrafına çekmeye başladı. Zengin bir ailenin oğlu olmasına rağmen her şeyini bırakarak onun ilk ve en sadık yoldaşı olan Borçu, bir savaşta onu boynundan yaraladıktan sonra dürüstlüğü ve cesaretinden etkilenip saflarına kattığı ve sonradan ok lakabını alacak olan usta okçu Cebe ve gelecekteki en büyük generallerinden biri olacak olan Batur Subutay gibi yiğitler, onun sadece komutanları değil, aynı zamanda en yakın dostları ve sarsılmaz destekçileri oldular. Onlar, Temuçin'in aristokratik kökene değil, liyakate ve sadakate dayalı adalet vizyonuna inanmışlardı. Ancak Bozkır'daki en büyük rakibi, en çetin sınavı ve en trajik düşmanı çocukluk arkadaşı ve andası olan Camuka'ydı. Başlangıçta Merkit kabilesi tarafından kaçırılan karısı Börte'yi kurtarmak için Tuğrul da yardımıyla omuz omuza destansı bir mücadele vermişlerdi. Bu zafer Temuçin'in adını Bozkır'da duyurmuş ve ona ilk askeri başarısını kazandırmıştı. Fakat liderlik anlayışları arasındaki derin uçurum bu iki kan kardeşini kaçınılmaz bir şekilde ayırdı. Soylu bir aileden gelen Camuka, kökleri asil soylara dayanan geleneksel aristokratik bir düzeni savunuyordu. Ona göre yönetim, kan bağıyla seçilmiş seçkinlerin yani aristokratların elinde olmalıydı. Temuçin ise devrimci, hatta o zaman için radikal bir vizyona sahipti. O, liyakate ve mutlak sadakate inanan bir çoban ya da bir demirci de olsa,
En yetenekli ve en sadık olanın en tepeye çıkabildiği meritokratik bir düzen hayal ediyordu. Ordusunu kabilelere göre değil, yeteneklere göre düzenliyordu. Bu iki zıt vizyonun çarpışması, Moğol bozkırlarını kana bulayan uzun ve acımasız bir iç savaşa dönüştü. Temuçin, Merkitler, Naymanlar, Tatarlar ve en sonunda Camuka'nın liderliğindeki kabile ittifaklarıyla yaptığı sayısız savaşta ordusunu çelik bir disiplinle eğitti. Savaş alanında uyguladığı yenilikçi taktikler, süvarilerini şimşek hızıyla hareket ettirme, düşman hatlarını yarmak için kama düzeni ve psikolojik savaş unsurlarını ustaca kullanmak ona zafer üstüne zafer kazandırdı. Her zafer, onun adaletine ve gücüne inanan daha fazla savaşçının sancağı altında toplanmasını sağladı. Bölüm 4. Cengiz Han doğuyor. Nihayet yıllar süren kanlı mücadelelerin, stratejik ittifakların ve acımasız ihanetlerin ardından Temuçin Bozkır'daki tüm rakiplerini birer birer dize getirdi. En büyük rakibi eski dostu Camuka'yı yakaladığında ona yeniden birlik olmayı, sağ kolu olmayı teklif etti. Ancak Camuka gökyüzünde tek bir güneş, yeryüzünde tek bir han olur diyerek bu teklifi onurlu bir şekilde reddetti. Bir han olarak onuruna yakışır şekilde kanı toprağa dökülmeden sırt kemiği kırılarak idam edilmesini istedi. Temuçin, kan kardeşinin bu son ve trajik arzusunu yerine getirdi. Artık Bozkır'da ona karşı koyabilecek hiçbir güç kalmamıştı. Parçalanmış, birbirinin kurdu olmuş Moğol ve Türk kökenli tüm göçebe kabileleri tek bir bayrak, tek bir irade ve tek bir ulus kimliği altında birleştirmeyi başarmıştı. 1206 yılının baharında Onon Nehri'nin kaynaklarındaki kutsal topraklarda tüm kabilelerin, beylerinin, komutanlarının ve liderlerinin katıldığı muazzam bir kurultay toplandı. 9 kuyruklu beyaz tuğlar gökyüzüne yükseltildiğinde göçebe liderler oy birliğiyle onu Kağanların Kağanı ilan ettiler. En güçlü şamanlardan Kökçü, ona göksel bir ilhamla yeni ve evrensel bir ünvan verdi. Cengiz Han. Bu ünvan sadece güçlü hükümdar değil, aynı zamanda okyanuslar kadar engin, yani evrensel hükümdar anlamına geliyordu. O gün kan davası güden, dağınık ve ilkel kabilelerden oluşan bir topluluk, demir bir disipline, ortak bir ideale ve durdurulamaz bir askeri güce sahip bir ulusa, Moğol ulusuna dönüştü. Cengiz Han sadece büyük bir fatih değil, aynı zamanda dahi bir devlet kurucusu ve kanun yapıcıydı. Kabile toplumunun kaosundan bir imparatorluk düzeni yaratmak için Büyük Yasa adını verdiği kapsamlı bir kanunlar bütünü oluşturdu. Bu yasalar yazılı hale getirilmese de nesilden nesile aktarılan ve imparatorluğun anayasası haline gelen kurallardı. Yasa, göçebe hayatının istikrarsızlığını ortadan kaldırmayı ve devleti tek bir merkezden yönetmeyi amaçlıyordu. Hırsızlığı, zinayı, casusluğu, yalancı şahitliği ve ordudan kaçmayı istisnasız ölümle cezalandırıyor, mülkiyet hakkını kutsal sayıyor, farklı dinlere tam bir hoşgörü emrediyor ve elçilerin dokunulmazlığını mutlak bir güvence altına alıyordu. Bu son madde, gelecekteki dünya tarihini derinden etkileyecekti. Ordusunu, eski kabile bağlarını tamamen kıran onlu, yüzlü, binli ve 10.000'li birimlere ayırarak tarihin en etkili askeri sistemlerinden birini kurdu. Bu onlu sistemde terfi, soya veya kabileye değil, tamamen liyakate ve savaş alanında gösterilen başarıya dayanıyordu. Doğu ve Batı seferleri, imparatorluğunu içeride sağlam temelleri oturttuktan sonra Cengiz Han, gözünü bozkırların ötesindeki zengin, verimli ve yerleşik medeniyetlere çevirdi. Artık birleşmiş olan Moğol ordusunun enerjisini dışa yönlendirmek, hem bir ganimet ve zenginlik kapısı hem de işbirliği korumanın bir yoluydu. İlk hedefi güneyindeki zengin Tangut Krallığı oldu ve onları zorlu seferler sonunda haraca bağladı. Ardından asıl büyük ödül olan Kuzey Çin'i yöneten heybetli Qin hanedanlığına yöneldi. Moğollar daha önce hiç görmedikleri devasa şehir surlarıyla, karmaşık savaş makineleriyle ve milyonları bulan ordularla karşılaştılar. Ancak Cengiz Han'ın askeri dehası ve uyum sağlama yeteneği burada da kendini gösterdi. Kuşatma tekniklerini esir aldığı Çinli mühendislerden öğrendi, mancınıklar ve koçbaşları inşa ettirdi, nehirlerin yataklarını değiştirerek şehirleri sular altında bıraktı ve psikolojik savaşı ustaca kullanarak düşmanlarının direncini teslim olmadan önce kırdı.
Yıllar süren kanlı ve yıpratıcı savaşların ardından 1215'te Qin başkenti Zhongtu yani günümüz Pekin'i düştü ve Kuzey Çin Moğol hakimiyetine girdi. Bu zafer Moğollara sadece zenginlik değil, aynı zamanda idari ve teknolojik bilgi birikimi de kazandırdı. Tarihin akışını asıl değiştiren en yıkıcı ve en efsanevi seferi ise Batı'ya, İpek yolunun kalbindeki zengin ve güçlü Harizmşah İmparatorluğu'na karşı oldu. Başlangıçta Cengiz Han'ın niyeti savaş değil, müreffeh bir ticaret ilişkisi kurmaktı. Zenginliklerin kanla değil, kervanlarla el değiştirmesini arzuluyordu. Bu amaçla 450 tüccar ve elçiden oluşan dev bir kervanı Harezm'e gönderdi. Ancak Harezmşah Sultanı Alaaddin Muhammed'in kibri ve Otrar şehri valisi İnalcık'ın açgözlülüğü tarihin seyrini kanlı bir yola soktu. Vali İnalcık, kervandaki muazzam zenginliğe göz koyarak Moğol tüccarlarını casuslukla suçladı, mallarına el koydu ve tamamını katletti. Bu korkunç haber üzerine Cengiz Han, diplomatik bir çözüm için son bir şans vererek 3 elçi daha gönderdi. Fakat Sultan Muhammed, kibrinin esiri olarak elçilerden birini öldürttü, diğer ikisinin ise sakallarını yaktırarak aşağılayıcı bir şekilde geri gönderdi. Bu Cengiz Han için affedilemez bir hakaretti. Elçinin dokunulmazlığı onun büyük yasasının temel taşıydı. Bu artık bir fetih değil, onurunu kurtarmak ve yasayı çiğneyenleri cezalandırmak için çıkılan acımasız bir intikam seferiydi. Rivayete göre Cengiz Han bir dağın zirvesine çıkıp başlığını çıkararak 3 gün 3 gece Tengri'ye dua ettikten sonra intikam için bana güç ver diyerek fırtınanın fitilini ateşledi. Yaklaşık 150-200 bin kişilik ordusuyla Harezm topraklarına bir çığ gibi girdi. Ordusunu 3 kola ayırarak düşmanın beklemediği bir stratejiyle aşılmaz denilen Kızılkum çölünü geçti ve Harezm savunmasının kalbine indi. Buhara, Semerkant, Ürgenç, Bel, Nişabur gibi İpek yolunun incisi sayılan binlerce yıllık bilim, sanat ve kültürün beşiği olan şehirler bir bir düştü. Direniş gösteren şehirler halkıyla, kütüphaneleriyle, saraylarıyla birlikte adeta yeryüzünden silindi. Moğol orduları Cengiz Han'ın önderliğinde ve Subutay ile Cebe gibi dahi komutanların sevk ve idaresinde tarihin gördüğü en hızlı, en disiplinli ve en yıkıcı askeri harekatlardan birini gerçekleştirdi. Sultan Muhammed canını kurtarmak için kaçarken peşine takılan Cebe ve Subutay komutasındaki bir Moğol birliği Kafkasları aşarak Rus knezliklerini Kalka Nehri'nde hezimete uğrattı. Bir diğeri ise Hindistan'ın kapılarına kadar dayandı. Sadece birkaç yıl içinde Pasifik Okyanusu'ndan Hazar Denizi'ne uzanan devasa bir coğrafya Cengiz Han'ın sarsılmaz iradesi altına girmişti. Bölüm 6. Bir imparatorun vedası, stratejik mirası ve bozkırın ebedi sırrı. Fakat bu büyük fatih gökyüzünün tanrısı değildi. O da ölümlüydü. 1227 yılında kendisine isyan ederek Harezm seferine asker göndermeyi reddeden Tangutlara karşı düzenlediği son sefer sırasında bir yaban domuzu avı esnasında atından düşerek ağır yaralandı ve ardından hastalandı. Ölüm döşeğindeyken bile aklı ve ruhu bir ömürde yarattığı bu devasa imparatorluğun geleceğini planlamakla meşguldü. Bu, onun belki de en büyük zaferiydi. Ölüme karşı değil, imparatorluğunun dağılmasına karşı kazandığı stratejik bir zafer. Oğulları Çağatay, Ögeday ve Tulu'yu yanına çağırarak onlara imparatorluğun parçalanmaması için birlik olmalarını öğütledi. Tek bir okun kırılması kolaydır ama bir araya gelmiş bir ok demetini kimse kıramaz, dediği rivayet edilir. Cengiz Han'ın mezarının yeri, onun vasiyeti üzerine sonsuza dek gizli tutuldu. Bu hem düşmanlarının mezarını bir gün talan etmesini önlemek, hem de ruhunun Moğolistan'ın kutsal topraklarında rahatsız edilmeden ebediyen dinlenmesini sağlamak içindi. Cenazesini taşıyan kafile, yolda karşılaştığı her canlıyı, insan ve hayvan ayırt etmeksizin bu sırrı korumak için öldürdü. Mezarının tam yeri bugün bile bilinmemekle birlikte, doğduğu topraklara yakın, Onon ve Kerülen nehirlerinin kaynağındaki kutsal Burhan Aldun Dağı'na gömüldüğüne inanılır. Mezarının üzerinden binlerce at geçirilerek tüm izler silindi
ve üzerine ağaçlar dikilerek kutsal bir orman oluşturuldu. Bozkır'ın yoksul çadırında doğan Büyük Han, yine Bozkır'ın sırlarla dolu, engin ve sessiz sinesine dönmüştü. Som Cengiz Han'ın mirası tarihin en karmaşık, en tartışmalı ve en çift yönlü miraslarından biridir. O, bir anda milyonlarca insanın ölümüne neden olan, İran ve Orta Asya'daki kadim medeniyetleri, sulama kanallarını ve kütüphaneleri yerle bir eden acımasız, korkunç bir fatih olarak anılır. Adı, fethettiği topraklarda nesiller boyu korku ve yıkımla eş anlamda olmuştur. Hayatı, Bozkır'ın fakir bir çadırında başlayıp bir dünya imparatorluğunun mutlak zirvesinde son bulan, insan iradesinin, azminin ve liderliğinin sınırlarını zorlayan eşi benzeri görülmemiş bir destandır. O, adı 8 asır sonra bile anıldığında Moğollar için ulusun babası ve birleştirici bir sembol, dünyanın geri kalanı içinse hem medeniyetin kurucusu hem de yıkıcısı olarak hem derin bir hayranlık hem de iliklere işleyen bir korku uyandıran, tarihin akışını tek başına ve geri döndürülemez bir şekilde değiştiren o Bozkır kasırgasının ta kendisidir.